Nereden nereye? Ay, nereden nereye ya? Gerçekten ya. Buradan nerelere geldik? Arkadaşlar Spider-Man Brand New Day'in fragmanı çıktı. Oy, çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. We used to know each other. Something bad was gonna happen. Go home! Bildiğiniz üzere Peter Parker artık organik ağ atıyor. Oh yeah. Yani web shooter'ı yok. Bu fragman dün çıktı. Ben bugün direkt videoyu çekmek istedim. Önce bir araştırmalar yapayım dedim. Neler söyleniyor, incelemeler neler. Genel bir toplayalım hani neler konuşuluyor, teoriler neler bu filmle ilgili. Genel böyle bir derleyip toplayıp bir video yapmak istedim size. Birkaç sızan bilgilerden de böyle videoda olacak. Tabii hepsi teori. Bazıları teori bazında, bazıları resmi olarak açıklandı. Filme gitmeden önce bilmeniz gereken her şeyi üçe böldüm. Confirmed yani onaylanmış bilgiler. Strong teoriler yani güçlü teoriler. Bir de leak teoriler yani yani fandom bazında teoriler. Ya öncelikle şundan bahsetmek istiyorum her şeyden önce. Siz de fragmandaki o psikolojik karanlık tonu hissetmişsinizdir ya, değil mi? Yani ben ilk defa bir Marvel filminden bu kadar karanlık ve psikolojik bir ton aldım. Öncelikle resmi olarak açıklanan bütün bilgilerden bahsedelim. Bir tanesi tabii ki fragmanda da göreceğiniz üzere 31 Temmuz'da film yayınlanacak. Yönetmen ise Shang-Chi filmini izlediniz mi Marvel'ın? Onun yönetmeni Destin Daniel Cretton. Şimdi resmi olarak sinopsisi size okuyorum. No Way Home'dan 4 yıl sonra Peter yetişkin, tamamen yanlış, sevdiği herkes kendi isteğiyle hafızadan silinmiş, üniversiteye odaklanıyor ama yeni bir tehdit arkadaşlarına tehlikeye atınca sözünü bozmak zorunda kalıyor ve beklenmedik bir müttefikle savaşıyor. Şimdi yazan resmi sinopsis bu. Fragmanda da göreceğiniz üzere resmileşen cast zaten Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon ve John Bernthal Punisher rolüyle gelecek. Mark Ruffalo da Bruce Banner rolüyle gelecek. Ay Allah'ım çok heyecanlıyım ya. Michael Mundo da Scorpion rolüyle gelecek. Tessing Tremel, Tillman gibi daha fazla oyuncu var. Onlara daha rolleri kesinleşmediği için videonun akışında ileride konuşacağız. Fragmana geçelim istiyorum. Fragmanı konuşmaya başlayalım istiyorum. Siz de yorumlarda fragman hakkındaki bilgilerinizi, işte neler fark ettiniz, hissettiğiniz şeyler neydi, size ne hissettirdi, bunların hepsini yazın, çok merak ediyorum. Fragman ilk başta tabii ki neyle açılıyor? Yarı maskeli bir Spider-Man ve herkes onu unutmuş halde, üzgün ve aslında çok desperate bir, umutsuz bir Peter Parker izliyoruz. Hatta bir Peter Parker'dan çok bir sadece Spider-Man görüyoruz. Sonra Spider-Man kakunda uyanıyor. Yani ağlarla dolu bir şekilde uyanıyor. Bak oralar falan beni çok heyecanlandırdı. Yani tam olarak rebirth temasını burada fragman bize veriyor. Banner, Peter'ın üniversiteden öğretmeni ve ona ne diyor? DNA mutasyona uğruyor diyor. Görüyoruz. Punisher'ı görüyoruz. Punisher'la böyle küçük bir atışması oluyor. Eve git diyor falan. Ağzını kapatıp. Scorpion'u görüyoruz. MJ ve tabii ki Mad'i görüyoruz. MJ yeni bir romantik bir ilişkisi varmış gibi gösteriliyor. Şu anda sadece gösterim aşamasında. Bakacağız, göreceğiz, onu izleyeceğiz. Çok üzücü ya. Çok üzücü. Gerçekten çok insanın içine dokunan bir tema bu tema. Key to the City sahnesini görüyoruz. Spider-Man'e şehrin anahtarını veriyorlar. Bu MJ ve Ned ise aslında onu televizyondan sadece izliyor. Burada çok garip bir ironi var. Aslında tanıdıkları insanı unuttukları için sadece Spider-Man'i oradan izleyebiliyorlar ve sadece Spider-Man'i biliyorlar. Ve onun içinde bir ekran var aralarında zaten. Kırmızı Ninja grubu saldırıyor. Fragmanda bunu görüyoruz. Strong bir teoriden bahsetmek istiyorum. Gerçekten güçlü bir teori. The Hand teorisi. Ninjaların, bu kırmızı ninja grubunun The Hand olduğu söyleniyor. Ama kesinliği yok. Ama strong bir teori. Yani gerçekten güçlü bir teori. Ve kapanışta da Spiders have a 3 life cycle rebirth çıkıyor. Yani örümceklerin 3 farklı hayat circle'ı vardır ve yeniden doğuş. Enteresan. Ya gerçekten güzel yazılmış ya. Tabii ki Marvel'da zaten güzel bir fragman kesilmiş. Bu fragmanda en çok görebileceğimiz şey en ağırlıklı Peter'ın tamamen bir Spider-Man'e dönüşmüş olması. Çünkü burada ana tema aslında çok acıklı. Sizi seven herkes sizi unuttuğunuzda sizden geriye ne kalır ki? Aslında bunu sorguluyor film boyunca. Filmin adı bu anda Brand New Day rastgele tabii ki seçilmedi. Çizgi romanlardan bir gönderme. 2008 yılında Brand New Day Arc'tan geliyor bu ad.
Brand New Day başladığı andan itibaren daha street level bir, yani sokak level'ında bir kahramana dönüşmeye başlıyor tekrar Spider-Man. Yeni düşmanlar ediniyor. Mr. Negative. Bundan bahsedeceğiz, yani bu benim en heyecanlandığım karakter. Marvel'ın resmi kaynaklarında da şöyle bir şey söyleniyor. Hayatının resetlendiği ve yeni bir hayata geçiş yaptığı dönem. Bence fragmanda şöyle bir şey yapmışlar. Genelde yapılan bir Hero Journey'de de ve genelde bu kahramanlık hikayelerinde bir baş kötü olur. Ama o baş kötüyü fragmanda baş kötü gibi vermezler. Daha fiziksel bir kötüyü öne sürerler. Yani fiziksel gücü olan ve daha kolay anlaşılabilir bir kötü öne sürerler. Bu kötü Scorpion ve bunu fragmanda da görebiliyoruz zaten. Asıl kötü mind kontrolü sağlayan kişi olacak tabii. Bu Mr. Negative olacak bence. Bruce'un rolü ise daha mentor modunda değil. Hiçbir zaman bence mentor kullanmasınlar da Spider-Man için. Çünkü Peter Parker'ın zaten bir tane mentoru vardı ve o öldü. Tony'ydi. Ve mesela No Way Home'da Doctor Strange'i mentor konumuna sokmadılar. Çünkü bence gerçekten bu raddeden sonra Spider-Man'in bir mentoru olmamalı. Spider-Man'in kendi içerisindeki çelişkileri ve bu çelişkileri tetikleyecek insanlarla tanışmalı. Ve burada tam olarak bunu yapıyorlar ve Punisher'la aslında yüzleşiyor. Punisher ve Spider-Man aslında aynı amaçların farklı yüzleri. Amaçlar aynı, sonuçlar aynı ama yol ve tercih edilen o tarzlar bambaşka. Ve Punisher'ın buradaki etkisi bence çok büyük olacak. Çünkü Spider-Man'in Peter Parker'ı kaybedip kaybetmemesine neden olacak karakter olacak büyük ihtimalle. O ahlaki yargılarıyla oynayacağı için yani Punisher direkt öldürebilir. Ama Spider-Man öldürmemeyi seçen ve öldürmemesi gerektiğini düşünen bir karakter. Yani siz adalet için, olması gereken iyi sonuç için, herkes tarafından kabul eden, evrensel kabul edilen doğrular için, doğru sonuçlar için açıkçası ne kadar ileriye gidebilirsiniz? Bu ikisi bunu sorgulattırıyor aslında. Filmin yönetmeni Daniel Cretton'ın söylediği bir şey var. İnanılmaz bir tonal shift'e gittiklerini, yani tonal değişime gittiklerini söylüyor. Bunu zaten fragmanda görebilirsiniz. Büyük bir yaz süreci, yalnızlık, izolasyon ve Peter Parker'ın psikolojik sorunlarına çok fazla üstüne gidilmiş fragmanda. Ve bu fiziksel, aslında bu o fiziksel kakun sahnesi vesaire aslında bu psikolojik çöküntünün fiziksel yansıması. Ben bu film için çok büyük gerçekten beklentilerim var. Çünkü ben bu filmin çok klasik bir Marvel filmi kadar az politize olmayacağını, gerçekten politize bir film izleyeceğimizi düşünüyorum. Fragman da bana bunu verdi. Aslında fragmandan sonra bunu düşünmeye başladım. Çünkü öncesinde No Way Home'dan sonra ben bir tık gerilmiştim. Çok fazla cameo mu olacak? Sadie Sink de geliyor, o karakter de geliyor. Ya gene inanılmaz fazla cameo mu izleyeceğiz? Gene karakterden tamamen çıkacak mıyız falan gibi bir çok fazla aklımda sorular olmaya başlamıştı. Ben No Way Home'u çok seviyorum arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum. Yani ben Spider-Man üçlemesinin, Tom Holland üçlemesi benim en sevdiğim Spider-Man üçlemesi. Bunları ayrı bir yere koyalım. Benim burada söylemek istediğim şu. No Way Home'un anlattığı şey gerçekten bir karmaşaydı. Yaşanılan bir, yani evrenler arası bir karmaşayı anlatıyordu ve filmin tonunun da karmaşık olması bununla uyuşuyor. Hikaye ve ton uyuşuyordu. Ama şimdi ben artık biraz daha yaz sürecini izleyeceğimi bildiğim için gerçekten daha sakin, daha içe dönük bir şey izlemek istiyordum. Ve bunu bana fragmanda vermiş olmaları benim ya umutlarım tamamen. Bence en iyi, ya ben gerçekten büyük konuşacağım. Bence en iyi Spider-Man filmi olacak. Hatta en iyi Marvel filmleri arasına girebilir. Hatta en politize kahramanlık, yani süperhero filmleri arasına bile girebilir. Çünkü ben gerçekten o politik duruşu fragmandan bir tık aldım. İnanılmaz bir ahlaki savaş var orada Punisher ve Spider-Man arasında. Aynı zamanda Mr. Negative teorilerinden de konuşursak, Mr. Negative'in o mind kontrolü veriyor olması. Aynı zamanda çok fazla aslında üniformalı askeri de görüyor olmamız. Key to the City sahnesini görüyor olmamız, devlet, Spider-Man, Punisher, Mr. Negative, aslında çok büyük bir politik bir ağ var filmin içerisinde, ana temasında ve bu beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü o politik ağ temayı psikolojik böyle çok güzel alt metinlerle verebilirler. Ben çok hype'ım. Bu arada siz de benim gibi mi düşünüyorsunuz? Ben mesela Marvel filmlerini seviyorum. Marvel'ın
o şey erasını da seviyorum. Her şey komik, eğlenceli ve tamam arada duygusal olalım ama gerçekten biz epik bir hikaye anlatalım kafasını da seviyorum. Ama son zamanlarda çıkan dizilere, filmlere baktığımda Marvel beni gerçekten eski bir Marvel fanı olarak kaybetti. Çünkü eski bir Marvel fanı oldum. Yani önceden bütün filmlerini, dizilerini yani hep bir gözümü kaçırmadan izleyebiliyordum. Yani ama şimdi sanki o kadar çok boş sahne var ki yeni dizilerinde ve filmlerinde. Asla kaptıramıyorum kendimi o karakterlere, o dünyaya. Bu yüzden de galiba zaten Spider-Man zaten eski bir karakter ama ondan böyle yeni bir ton gördüğümde heyecanlanıyorum. Ben aslında şunu da söylemek istiyorum. Günümüz dünyasında Marvel dünyayı ve yeni jenerasyonu, yeni trendleri çok iyi yakalayabilen bir şirket. Gerçekten Kevin Feige bu konuda bence çok iyi. Bu yüzden de beni son Marvel filmleri ve dizileri şaşırtmıştı. Neden bu kadar almıyor, bu kadar odak sorunu yaşıyorum bu filmlerde ve dizilerde. Evet, kendimde de düşünüyordum, hani biliyoruz hani sosyal medya ile birlikte hepimizin izleme alışkanlıkları değişiyor. Kendimdeki o farklılığı da biliyorum ama Marvel yeni trendlere çok uyum sağlayabilen ve bunu kendi stiliyle iyi ve smooth bir şekilde geçiş yapabilen bence bir şirket. Bu yüzden de bu film daha da çok ilgi çekmesinin sebebi bizim dünyamızda, bu 2026 dünyasına baktığımızda psikolojik sorunların, içe dönmenin, kendinle hesaplaşmanın, geçmişinle hesaplaşmanın, bu tip konuların herkes tarafından daha merkeze alındığı bir dünyada yaşıyoruz. Ya daha dışa dönmektense içe dönmeyi aslında hedefleyen insanlar olduk bir tık daha. Ve bu fragman tam olarak bu nesle ve bu aslında atmosfere çalışan bir fragman. Filmde bence öyle olacak. İyi bir şekilde işlenilebilirse. Daha içsel çatışmalar, daha ahlaki çatışmalar ve aynı zamanda aslında biz toplumlar olarak da kendi içimizde yaşadığımız şeyler ve toplumda olan şeyler, kahramanlık ne demek, iyi ne demek, sorgulama evresini yaşadığımız bir dönem olduğunu düşünüyorum genel anlamda. Yani genelleme yapıyorum. Tabii ki bu farklılaşabilir ama benim genel trendlere baktığımda, pop kültüre baktığımda daha sorgulama kavramı adı altında içerikler görüyorum. Bu yüzden de bu fragman çok iyi match oluyor bizim enerjimizle, bizim beklentilerimizle. Bir tık leak teorilere geçeceğim. Yani kanıtlanmamış ve hani fandom seviyesinde. En büyük tartışma, hepinizin de bu videoyu açtıysanız beklediğiniz, büyük ihtimalle Sadie Sink tartışmasıdır. Şimdi Jean Grey mi olacak yoksa Down to Earth karakteri mi? O kadar çok fazla aslında info dump var ki sosyal medyada, bazı şeyleri kesin zannediyoruz. Yani hani Marvel bunu açıkladı zannediyoruz ama aslında öyle değil arkadaşlar. Gerçekten açıklamadıkları çok fazla şey var. Bunu da aslında Marvel sağlıyor. Hani bu info dump'ı onlar izin veriyor. Bizim bunu konuşmamız onlara interaksiyon sağlıyor, onlara görünürlülük sağlıyor, onların popülaritesini arttırıyor. Bu çok doğru bir strateji tabii ki. O yüzden de yanlış bilgilerle dolu. Şu anda çok fazla bir şey söyleyemiyoruz o yüzden. Mesela Sadie Sink karakteriyle ilgili, Sadie Sink'in bir ara aşırı Jean Grey olduğu kesindi vesaire, öyle gözüktürüyordu. Gözüktürmek. Neyse. Evet, beynim durdu. Dur bir dakika. Ya o kadar heyecanlıyım ki beynim kelime üretemiyor ya. Sadie Sink kısmı burada. Punisher zaten doğrulandı. Fragmanda da gördük. Hulk zaten daha yani Bruce Banner'ı gördük. Hulk görecek miyiz? Bazı teoriler var. Hulk olacak. Hatta gri Hulk'ı göreceğiz gibi teoriler var. Daha karanlık, daha bu hani evrene, bu atmosfere uyacak olan Hulk'ı göreceğiz diyenler var. Ama bu fandom teorisi. Yani bir kesinliği yok. Ben ister miyim? Tabii ki gri Hulk'ı isterim. Daha karanlık ve daha delirmeye yakın bir Hulk'ı görmek isterim. Çok uyar yani. Bu hikaye çok uyar. Burada çok fazla karakterin geri dönüyor, cameo yaptığını söyledik. İşte Punisher gibi, Bruce Banner gibi, Scorpion gibi. Ama bu karakterler, benim en beğendiğim şey, No Way Home'daki gibi bir cameo curcunası görmeyeceğiz. Daha Spider-Man'in, Peter'ın psikolojisine destek olacak, onu geliştirecek karakterler, yani onun üzerinde etki edecek karakterler olarak giriş yapacaklar. Bu çok önemliydi bence. No Way Home'dan sonra kesinlikle böyle bir
tersine bir gidiş olması gerekiyordu ki izleyici olarak sıkılmasın izleyici. Yani Marvel bunu düşünmüştür büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Bence önceden de söylediğim gibi bu cameo'lar zaten yani Punisher dışındakiler çok cameo gibi, yani çok az kalacakmış gibime geliyor. Yani Scorpion da dahil ana kötü gibi gösteriliyor ama bir tık Scorpion da daha yan karakter gibi kalacak bence. Bruce Banner da öyle. Sadece hani başına gelen şeylerin, Peter'ın başına gelen o kakunda uyanması, mutasyona geçiriyor olmasının dışarıdan bir gözün bunu ona söylüyor olması gerekiyor ve burada gidebilecek en iyi karakter de Bruce Banner şu anda. O yüzden girilmiş bir karakter. Yani tamamen destek, Peter karakterine destek olmak için girmiş bir karakter bence. O yüzden Gri Hulk'ı görme ihtimalimiz, ben çok isterim. Bir ara yani aşırı heveslendim ve doğru olabileceğini düşündüm. Ama olmama ihtimali de çok yüksek bence. Yani özetle cameo bombardımanı değil, daha karakter odaklı bir film izleyeceğiz. Şöyle diyebiliriz, en olası teoriler, gerçekten gerçekliği kanıtlanmış ve olasılığı yüksek olanlar. Gerçekliği kanıtlanmış Punisher'ı gördük tabii ki. Bruce Banner'ı gördük. Ahlaki çatışma olacak, onu da anladık. Ama strong teorilerden biri, yani güçlü teorilerden biri de The Hand'in olacak olması ve Mr. Negative'in gelecek olması. Alternatif teorilerde şu şekilde: Sadie Sink'in mind kontrolü tetikliyor olması ve anti-mutant baskısına neden olacak olması. Bunlar alternatif teoriler, daha kesini yok. Şimdi benim gözümde bu arada şunu da söylemek istiyorum. MJ bir ödül olmamalı Peter için ve hatta film bence gerçekten kötü onlar için mutlu bir sonla bitmemeli. Daha çok Peter'ın bir şeyleri öğrenmesiyle bitmeli gene. Yani daha şunu vermeli bize bu film gibi geliyor: kahraman olmak gerçekten herkesin isteyeceği bir şey değil. Yani hatta çok az insan kahramanın sonucunu görse ister ve bu çok anlaşılır bir şey. Çünkü yani sevdiğin herkesin seni unutuyor olması ve bu sonucu gördükten sonra, bu yaşayacağın duyguları gördükten sonra mesela ne kadar kabul edebilirsin o aksiyonu almayı? Yani bence büyük kimse konuşmamalı ya. Ben yaparım falan gibi. Çok zor. Büyük ihtimalle bence gerçekten bir kötü son izleyecekmiş gibi geliyor bana MJ ve Peter açısından. Ki istemem. Tabii ki yani birlikte olmalarını isterim ama kötü bir sondan çok bizi aşırı mutlu edecek bir son olmayacağını düşünüyorum. Belki hatırlayabilir MJ tekrar Peter'ı, belki tekrar aşık olabilir, fark etmeksizin, ama böyle beklediğimiz happy ending olmayacak. Post kreditte büyük ihtimalle Born Again'i verirler. Yani bundan sonraki Spider-Man'de ne olacağını, klasik, artı Doomsday'e bağlı Avengers Doomsday'e gönderme yapabilirler, bağlantı yapabilirler. Çünkü Doomsday'deki yani Doomsday'e bir etkisi olacak bu filmde olan şeylerin. Yani Marvel, evren. Bu filmde olacak olanlar Doomsday'e etki edeceği için büyük ihtimalle ne kadar Spider-Man Doomsday'de olmasa bile Secret Wars'a inanılmaz bir etki, yani main karakterlerden biri olacağı için çok bir post credit büyük ihtimalle görürüz. Geniş ve bir tık çok detay vermeyen ama o göndermelerle dolu. Daha detaylı bir video isterseniz mesela göndermeler, filmdeki göndermeler olabilir ya da bilmiyorum, işte yazın ya. Ben seviyorum, Marvel'ı çok seviyorum, arkamdaki zaten şeyden görürsünüz. Ama çizgi roman evreni aşırı geniş, bunu söylemek istiyorum size. Ben o evrenin eksperti asla değilim. Asla bu titri kabul etmiyorum. O yüzden benden daha iyi bildiğiniz, beni de bilgilendirmek istediğiniz ve benim yanlışlarımı bana söyleyebileceğiniz, yani başka bilgiler varsa düzelteceğiz, yorumlara yazın, hep birlikte öğrenelim. Link de atabilirsiniz, hani hep birlikte öğrenelim, okuyalım vesaire. O yüzden ben hani bu tip videoları seviyorum çünkü birlikte bir alışveriş olsun diye ve Marvel'ı çok sevdiğim için. No Way Home'dan sonra bu filmin gerçekten Spider-Man'i ve hatta Marvel evrenini psikolojik karanlık bir evreye geçirdiğini söyleyebiliriz bence. Yani sadece Spider-Man açısından değil, böyle bir film yaparak evreni oraya taşıyor olmaları da bambaşka bir heyecan. Beni daha da hype'landırıyor o yüzden. Bu arada sizin de teorilerinizi merak ediyorum. Kendi teorilerinizi, onları da yorumlara yazmayı unutmayın. Instagram ve TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Oradan DM'leşiyoruz, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Oradan bütün fikirlerimi story'den vesaire paylaşmaya çalışıyorum. Filmler, diziler hakkında daha kısa. Oradan da beni takip etmeyi unutmayın. Derin Universe. Burada abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye bye.